Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bildiğiniz tüm açmalardan çok daha farklı, kat kat ve kabardıkça kabaran yumuşacık bir açma tarifi hazırladım. Tüm püf noktalarını paylaşmış olduğum bu tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Açma hamurum için gerekli malzemeleri öncesinde hazırladım. Şimdi uygun bir kasenin içerisine öncelikle 1 su bardağı ılık suyumu ve 1 su bardağı ılık sütümü döküyorum. Sütünüz ve suyunuz ılık kıvamda olursa hamurunuzun mayası daha çabuk gelecektir. İçerisine şimdi 1 paket kuru maya ilave ediyorum ve ardından 3 dolu yemek kaşığı da toz şekerimi ilave ediyorum. Toz şeker eriyinceye kadar bir spatula yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi de açma hamurumun içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımı döküyorum. 2 tane yumurtanın sarılarını üzeri için ayırıyorum. Sadece yumurtanın aklarını hamur karışımının içerisine ilave ediyorum ve sonrasında tüm bu malzemeyi tekrar güzelce bir karıştırıyorum. Açma hamuruna unu kademeli ve yavaş bir şekilde ekliyorum. İlk aşamada 4 su bardağı unumu ekledim ve sonrasında içerisine 1 tatlı kaşığı da mahlep ekliyorum. Ben mahlepi açmalarda seviyorum ama sizler beğenmiyorsanız ya da elinizde yoksa eklemeyebilirsiniz. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra hamur karışımımı spatula yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra 2 su bardağı da unu ekleyerek güzelce hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında spatulamı bir kenara bırakıyorum ve hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimde klasik 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum. Bu da 7. bardak unum. 7. bardak unumu da açma hamurumun içerisine yavaş yavaş ekliyorum. Yumuşacık ve tel tel bir açma istiyorsanız eğer açma hamurunuzun da yumuşak kıvamda olması gerekiyor. Bu yüzden hamurunuza unu birden ilave etmeyin. Yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekleyin. Gördüğünüz gibi 7. bardak unumu da yavaş yavaş hamurumun içerisine aktardım. Önce bu şekilde kase içerisinde yoğurdum ve sonrasında hamurumu tezgahımın üzerine aldım ve tezgah üzerinde de en az 5 dakika boyunca hamurumu böyle pürüzsüz güzel bir kıvam elde edinceye kadar böyle çeke çeke yoğurmaya devam ettim. Evet, açma hamurum artık hazır. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurumu kasemin içerisine alıyorum ve üzerini kapatarak güzelce kenarda mayalandırıyorum. Eğer sizin çok vaktiniz yoksa dilerseniz fırınınızı 50 derecede 5 dakika ısıtarak fırın içerisinde de kolaylıkla mayalandırabilirsiniz. Benim hamurum yaklaşık 35 dakika içerisinde bu şekilde çok güzel mayalandı. Hamur içerisindeki maya kokusu çıkması için şöyle bir karıştırıyorum ve sonrasında hamurumu tezgahımın üzerine aktarıyorum. Açma hamurunu bir hamur kartı yardımıyla 4 eşit parçaya ayırıyorum ve sonrasında her parçayı elimle yuvarlayarak büyük ve pürüzsüz kıvamda bir beze oluşturuyorum. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hamurumuzu bezelere ayırdıktan sonra tezgahımın üzerine hafifçe unluyorum ve ilk bezemden başlayarak bir merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde güzelce hamurumu açıyorum. Diğer 4 hamuru da bu şekilde açacağım ve sonrasında bir servis tabağı içerisine yerleştirerek aralarına tereyağı süreceğim. Bunun için de yaklaşık 50 gram kadar tereyağını tavanın içerisinde önceden erittim ve soğuttum. Şimdi açmış olduğum açma hamurunu bir büyükçe servis tabağının altını yağlayarak onun içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra soğumuş olan eritmiş olduğum tereyağından 2 yemek kaşığı olacak şekilde hamurumun üzerine döküyorum. Sonrasında bir fırça yardımıyla hamurun her yerine gelecek şekilde güzelce tereyağını sürüyorum.
Diğer açma hamurlarımı da yine aynı ebatlarda merdane yardımıyla açarak hamurumun üzerine yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde üzerine tereyağı sürerek kat kat olacak şekilde hepsini üst üste yerleştiriyorum. Bezelere ayırdığım açma hamurumun 3 tanesinin arasına tereyağı sürüyorum ama 4. hamuru yerleştirdikten sonra üzerine tereyağı sürmeyeceğiz. Son bezemi de yine aynı ebatlarda açtım ve diğer hamurların üzerine yerleştirdim. Son olarak üzerini bir streç filmle güzelce kapatıyorum ve bu şekilde buzdolabının alt kısmında 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet, hamurlarım 15 dakika boyunca buzdolabında dinlendi. Şimdi ters çevirerek tezgahın üzerine aktarıyorum. Tezgah üzerine aktarmış olduğum hamurumu böyle elimle çekiştirerek güzelce açıyorum. Bu aşamada merdane kullanmanıza hiç gerek yok. Hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu için kolaylıkla açılıp şekil verilebiliyor. Açma hamurumu parmak uçlarımla bastırarak her yerine eşit olacak şekilde güzelce tezgah üzerinde açtım. Son olarak kalan yağımdan tekrar üzerine gezdiriyorum ve bir fırça yardımıyla tekrar her yerine gelecek şekilde tereyağımı güzelce sürüyorum. Daha sonra hamurumu böyle 5 santim olacak şekilde uzunlamasına şeritler halinde kesiyorum. Sonrasında bu uzun şeritleri tam ortadan gelecek şekilde tekrar kesiyorum. Sıra geldi açmalarımıza şekil vermeye. Bu şekilde kesmiş olduğum hamurları tezgah üzerinde parmak uçlarımla güzelce genişletiyorum. Genişlettikten sonra elimin böyle 3 parmağının arasına alarak güzelce doluyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olduktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve bu kenar kısımlarını dış tarafa olacak şekilde katlıyorum ve böylece açmamızın son şeklini vermiş oluyoruz. Tekrar bir tane yaparak size göstermek istiyorum. Bunu elime dolamadan yapıyorum. Dilerseniz bu şekilde tezgah üzerinde sararak yine aynı şekli verebilirsiniz. Hamuru tezgah üzerinde katladıktan sonra bu şekilde dışa gelecek şekilde kenar kısımlarını katlıyoruz ve böylece yağlı kağıt serili olan fırın tepsimizin içerisine aralıklı olarak açma hamurlarımızı yerleştiriyoruz. Tüm açmalarımıza şekil verdikten sonra kenarda bekleyen 2 tane yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı kadar pekmezi ekleyip karıştırdım. Sonrasında tüm açmaların üzerine gelecek şekilde güzelce fırça yardımıyla yumurta sarımı sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da 180 derece alt üst fansız ayarda açtım. 5 dakika ısıttım. Şimdi ısınmış olan fırınımın içerisine açmaları pişmesi için yerleştiriyorum. Şöyle 5 dakika sonraki görüntüsünü de size çekip göstermek istedim. Hemencik kocaman olup kabarmaya başladılar bile. Bu açma tarifi yumuşacık ve çok güzel oluyor. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Benim fırınımda 25 dakikada açmalarımın üzeri altı çok güzel kızarmıştı. Siz de fırınınıza göre kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Pişen açmalarımın üzerine bir örtü örtüyorum ki daha da yumuşacık olsunlar. Şöyle size yakından da bir tanesini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat tel tel çok güzel bir açma oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.